Büyük Ayı, gökyüzünde bulunan ve Kuzey Yarımküre'de genellikle tanınan bir takım yıldızıdır. 7 parlak yıldızdan oluşan, belirgin bir desen şeklinde görülür ve tarih boyunca birçok kültürde önemli bir rol oynamıştır. Büyük Ayı, Ay'ın yanı sıra diğer gezegenler ve yıldızları bulmak için kullanılan bir referans noktasıdır. Kuzey Yarımküre'deki gökyüzünde oldukça kolay tanınabilir. Gezegenleri veya diğer takım yıldızlarını bulmak adına yön belirlemek için bir rehber olarak kullanılabilir. Öncelikle tarihçesi hakkında konuşalım. Büyük Ayı takım yıldızı, tarih boyunca farklı kültürlerde önemli bir rol oynamış ve çeşitli mitolojik hikayelerle ilişkilendirilmiştir. Antik Yunan mitolojisinde Büyük Ayı takım yıldızı, tanrıça Artemis'in bir arkadaşı olan Kalisto'yu temsil eder. Kalisto, güzellik ve avcılık tanrıçası Artemis'in yakın bir arkadaşıydı. Bir gün Tanrı Zeus, Kalisto'ya aşık oldu ve onunla birlikte oldu. Ancak bu durum hoş karşılanmadı. Bir süre sonra Artemis'in öğrendiği bu durumdan dolayı çok öfkelenen tanrıça, Kalisto'yu cezalandırmak için onu bir ayıya dönüştürdü. Ayı formuna bürünen Kalisto, ormanda dolaşmaya başladı ve doğal yaşamına ayı olarak devam etti. Aradan yıllar geçtiğinde Kalisto'nun oğlu Arcas, büyüyüp yetişkin oldu. Bir gün ormanda avlanırken ayı olan Kalisto ile karşılaştı. Ayı, oğlunu tanıdı ve ona doğru koştu. Ancak Arkas, bilmeden annesini avlamaya çalışan avcılardan kaçmak için oklarını annesinin üzerine doğrulttu. Bu durumu gören Tanrı Zeus, Kalisto'yu ve Arkas'ı korumak için müdahale etti. İkisini de gökyüzüne yükselterek takım yıldızlarına dönüştürdü. Kalisto, Büyük Ayı takım yıldızı olarak yerini aldı, Arkas ise Küçük Ayı takım yıldızı olarak görülmeye başlandı. Böylece Büyük Ayı takım yıldızı, Antik Yunan mitolojisinde Artemis'in arkadaşı Kalisto'nun hikayesini ve onun ayı formuna dönüşümünü simgeler. Bu hikaye, mitolojik anlatılarda ve gökyüzü gözlemciliğinde önemli bir yer tutar. Büyük Ayı, eski Mısırlılar için Osiris'in kutsal boğası Apis'in izini simgeliyordu. Apis, bereket, doğurganlık ve yeniden doğuş tanrısı olarak kabul ediliyordu. Büyük Ayı takım yıldızı, Mısır mitolojisinde Apis'in yerini temsil ettiği düşünülüyordu. Roma mitolojisinde Büyük Ayı, Tanrı Jüpiter tarafından avlanan bir ayıyı temsil ediyordu. Jüpiter, bir kadın olan Kalisto'ya aşık olmuştu ve onun için bir ayı formuna dönüştü. Büyük Ayı takım yıldızı, Kalisto'nun ayı formunun Jüpiter tarafından avlandığına inanılan bir sembol olarak görülüyordu. Kuzey Amerika yerli kabileleri arasında Büyük Ayı, farklı hikayelerle ilişkilendirilmiştir. Örneğin, Lakota Kızılderilileri, Büyük Ayı'yı Büyük Tava olarak adlandırırlar ve bu takım yıldızını yiyeceklerin pişirildiği bir tava olarak düşünürler. Büyük Ayı takım yıldızı, Antik Çin, Hindistan, Pers, Arabistan ve diğer birçok kültürde farklı isimlerle bilinir. Bu kültürlerde Büyük Ayı, sezonları belirlemek, tarım takvimi oluşturmak ve navigasyon için kullanılan bir referans noktası olarak değerlendirilirdi. Büyük Ayı takım yıldızı, gökyüzünde belirgin bir şekli olan ve farklı kültürlerde çeşitli mitolojik hikayelerle ilişkilendirilen bir takım yıldızıdır. Bu nedenle tarih boyunca insanlar arasında önemli bir rol oynamış ve gözlem, yönlendirme ve mitolojik anlatılar için bir kaynak olarak kullanılmıştır. Büyük Ayı takım yıldızı, 7 parlak yıldızdan oluşan karakteristik bir desene sahiptir. Bu yıldızlar, aralarındaki mesafelere göre şekillerini ve düzenlerini korurlar. Bu 7 parlak yıldızı inceleyelim. Bunlardan ilki olan Dubhe, Büyük Ayı takım yıldızındaki 7 parlak yıldızdan biridir. Parlaklığı ve görünür büyüklüğü ile dikkat çeken bir yıldızdır. Görünür parlaklığı yaklaşık 1,8 magnitüttür, bu da onu, gökyüzündeki parlak yıldızlardan biri yapar. Spektral sınıfı, K1-3 olan bir turuncu dev yıldızdır. Bu sınıflandırma, yıldızın sıcaklık, büyüklük ve kimyasal bileşimi hakkında bilgi verir. Büyük Ayı takım yıldızının, tava olarak bilinen kısmının en parlak yıldızıdır. Büyük Ayı, Kuzey Yarımküre gökyüzünde kolayca tanınabilir ve bulunabilir.
Dubhe yıldızı, Büyük Ayı'nın 4 yıldızından biri olan Merak'la birlikte, Büyük Ayı'nın önemli bir referans noktasıdır. İkisi birlikte, Büyük Ayı'nın kenarındaki kutup yıldızına doğru bir hattın çizilmesine yardımcı olur. Tahminlere göre yaklaşık 123 ışık yılı veya 38 parsek uzaklıkta olduğu düşünülmektedir. Dubhe yıldızı, yakın bir yıldız olmasa da gökyüzünde göreceli olarak bize yakın bir konumdadır. Aynı zamanda bir çift yıldız sistemidir. Birincil bileşeni Dubhe A veya Dubhe 1 olarak bilinirken, ikincil bileşeni Dubhe B veya Dubhe 2 olarak adlandırılır. Dubhe A daha parlak ve büyük olan bileşendir, Dubhe B ise daha küçük ve soluk olan bileşendir. İki bileşen birbirlerine oldukça yakın görünür ve yaklaşık 23 yıllık bir periyotta birbirlerini tamamlarlar. Diğer bir yıldız ise Merak isimli parlak yıldızdır. Büyük Ayı'nın en parlak ikinci yıldızıdır. Görünür parlaklığı yaklaşık 2,4 magnitüttür. Spektral sınıfı A15 olan bir beyaz cüce yıldızdır. Bu sınıflandırma, yıldızın sıcaklık, büyüklük ve kimyasal bileşimi hakkında bilgi verir. Merak yıldızı, sıcak ve parlak bir yıldız olarak kabul edilir. Merak, Büyük Ayı takım yıldızının tava olarak bilinen kısmında yer alır. Dubhe ile birlikte, Büyük Ayı'nın karakteristik çizgisini oluşturur. Büyük Ayı'nın en üstündeki yıldızdır ve takım yıldızın tava şeklinin kenarında bulunur. Bu nedenle, Büyük Ayı'yı tanımlarken ve diğer gök cisimlerini bulurken önemli bir referans noktası olarak kullanılır. Merak'ın tam olarak uzaklığı bilinmemektedir. Ancak tahminlere göre yaklaşık 79 ışık yılı veya 24 parsek uzaklıkta olduğu düşünülmektedir. Bu durum, gökyüzünde bize görece yakın bir konumda olduğu anlamına gelir. Çıplak gözle görülebilen ve gözlem için uygun bir yıldızdır. Parlaklığı ve beyaz rengi, gökyüzünde belirgin bir şekilde fark edilmesini sağlar. Aynı zamanda, Merak'ın hidrojen ve helyum gibi elementlerin yanı sıra, diğer daha ağır elementlerin de bulunduğu bir yıldız olduğu düşünülmektedir. Bir diğer parlak yıldız ise, Pekta isimli yıldızdır. Büyük Ayı'nın üçüncü en parlak yıldızıdır. Görünür parlaklığı yaklaşık 2,4 magnitüttür. Spektral sınıfı, A0 olan bir beyaz ana kol yıldızıdır. Bu sınıflandırma, yıldızın sıcaklık, büyüklük ve kimyasal bileşimi hakkında bilgi verir. Oldukça sıcak bir yıldız olarak kabul edilir. Pekta yıldızı, Büyük Ayı takım yıldızının tava olarak bilinen kısmında yer alır. Merak ve Dubhe ile birlikte, Büyük Ayı'nın karakteristik çizgisini oluşturur. Konumsal olarak, Büyük Ayı takım yıldızında, tava kısmının kenarında bulunan bir yıldızdır. Büyük Ayı'yı tanımlarken ve diğer gök cisimlerini bulurken önemli bir referans noktası olarak kullanılır. Pekta'nın tam olarak uzaklığı bilinmemektedir. Ancak tahminlere göre yaklaşık 84 ışık yılı veya 26 parsek uzaklıkta olduğu düşünülmektedir. Pekta yıldızı, çıplak gözle görülebilen ve gözlem için uygun bir yıldızdır. Parlaklığı ve beyaz rengi, gökyüzünde belirgin bir şekilde fark edilmesini sağlar. Ayrıca, hidrojen ve helyum gibi elementlerin yanı sıra, diğer daha ağır elementlerin de bulunduğu bir yıldız olduğu düşünülmektedir. Dördüncü parlak yıldız ise Megrez'dir. Megrez, Büyük Ayı'nın dördüncü en parlak yıldızıdır. Görünür parlaklığı yaklaşık 3,3 magnitüttür. Spektral sınıfı, A3 olan bir beyaz ana kol yıldızıdır. Sıcak bir yıldız olarak kabul edilir. Megrez, Büyük Ayı takım yıldızının kuyruk olarak bilinen kısmında yer alır. Diğer yıldızlarla karşılaştırıldığında daha soluk bir görüntüye sahiptir. Büyük Ayı'nın kenarındaki yıldızlardan biridir. Bu nedenle Büyük Ayı'yı tanımlarken ve diğer gök cisimlerini bulurken önemli bir referans noktası olarak kullanılır. Tam olarak uzaklığı bilinmemektedir. Ancak tahminlere göre yaklaşık 81 ışık yılı veya 25 parsek uzaklıkta olduğu düşünülmektedir. Bu durum, gökyüzünde bize görece yakın bir konumda olduğunu gösterir. Megrez, çıplak gözle görülebilen ve gözlem için uygun bir yıldızdır.
Parlaklığı ve beyaz rengi, gökyüzünde belirgin bir şekilde fark edilmesini sağlar. Ayrıca, megrezin hidrojen ve helyum gibi elementlerin yanı sıra, diğer daha ağır elementlerin de bulunduğu bir yıldız olduğu düşünülmektedir. Diğer bir parlak yıldız ise Aliothe'dur. Alioth, Büyük Ayı'nın 5. en parlak yıldızıdır. Görünür parlaklığı yaklaşık 1,8 magnitüddür. Spektral sınıfı, A1 VPP olan, bir beyaz ana kol yıldızıdır. Alioth, sıcak bir yıldızdır ve parlaklığıyla dikkat çeker. Büyük Ayı takım yıldızının, kuyruk olarak bilinen kısmında yer alır. Büyük Ayı'nın kenarındaki yıldızlardan biridir. Diğer yıldızlarla karşılaştırıldığında, oldukça parlak bir görüntüye sahiptir. Bu nedenle, Büyük Ayı'yı tanımlarken ve diğer gök cisimlerini bulurken, önemli bir referans noktası olarak kullanılır. Alioth'un tam olarak uzaklığı bilinmemektedir. Ancak tahminlere göre yaklaşık 81 ışık yılı veya 25 parsek uzaklıkta olduğu düşünülmektedir. Bu durum, gökyüzünde bize görece yakın bir konumda olduğunu gösterir. Çıplak gözle görülebilen ve gözlem için uygun bir yıldızdır. Parlaklığı ve beyaz rengi, gökyüzünde belirgin bir şekilde fark edilmesini sağlar. Ayrıca, Alioth'un hidrojen ve helyum gibi elementlerin yanı sıra, diğer daha ağır elementlerin de bulunduğu bir yıldız olduğu düşünülmektedir. Diğer bir parlak yıldız olan Mizar, Büyük Ayı'nın 6. en parlak yıldızıdır. Görünür parlaklığı, yaklaşık 2,3 magnitüddür. Mizar, aslında, ikili yıldız sistemi olup, görsel olarak iki ayrı yıldızı içerir. Ana bileşeni Mizar A'a, spektral sınıfı A1-6 olan bir mavi dev yıldızdır. Eşlik eden bileşeni Mizar B, spektral sınıfı A2 olan bir ana kol yıldızıdır. Mizar, Büyük Ayı takım yıldızının kuyruk olarak bilinen kısmında yer alır. Diğer yıldızlarla karşılaştırıldığında oldukça parlak bir görüntüye sahiptir. Büyük Ayı'nın kenarındaki yıldızlardan biridir ve takım yıldızın kuyruk kısmında bulunur. Bu nedenle, Büyük Ayı'yı tanımlarken ve diğer gök cisimlerini bulurken önemli bir referans noktası olarak kullanılır. Mizar'ın tam olarak uzaklığı bilinmemektedir. Ancak tahminlere göre yaklaşık 83 ışık yılı veya 25 parsek uzaklıkta olduğu düşünülmektedir. Gökyüzünde bize görece yakın bir konumda olduğunu gösterir. Mizar, çıplak gözle görülebilen ve gözlem için uygun bir yıldızdır. İkili yıldız sistemi olması, gözlemcilerin teleskop kullanmadan bile iki ayrı yıldızı ayırt etmelerine olanak sağlar. Ayrıca, Mizar'ın hidrojen ve helyum gibi elementlerin yanı sıra diğer daha ağır elementlerin de bulunduğu düşünülmektedir. Mizar, hem gökyüzü gözlemciliği hem de astronomik araştırmalar için ilgi çekici bir yıldızdır. Aynı zamanda, bu ikili yıldız sistemi, yıldızların evrimi, hareketleri ve gravitasyonel etkileşimleri hakkında daha fazla bilgi sağlar. Mizar, aynı zamanda, kültürel açıdan da önemlidir, çünkü çok sayıda mitolojik ve kültürel hikayede adı geçmektedir. Son parlak yıldız ise Benetnas'tır. Benetnas, Büyük Ayı'nın 7. ve en soluk yıldızıdır. Görünür parlaklığı yaklaşık 2,37 magnitüddür. Spektral sınıfı A1-3 olan bir dev yıldızdır. Benetnas, sıcak bir yıldızdır ve beyaz renkte görünür. Büyük Ayı takım yıldızının kuyruk olarak bilinen kısmında yer alır. Diğer yıldızlara kıyasla soluk bir parlaklığa sahiptir. Benetnas, Büyük Ayı'nın kenarındaki yıldızlardan biridir. Büyük Ayı'yı tanımlarken ve diğer gök cisimlerini bulurken referans noktası olarak kullanılabilir. Benetnas'ın tam olarak uzaklığı bilinmemektedir. Ancak tahminlere göre yaklaşık 879 ışık yılı veya 269 parsek uzaklıkta olduğu düşünülmektedir. Benetnas, çıplak gözle görülebilen ve gözlem için uygun bir yıldızdır. Parlaklığı, gökyüzünde belirgin bir şekilde fark edilmesini sağlar. Benetnas, hidrojen ve helyum gibi elementlerin yanı sıra, diğer daha ağır elementlerin de bulunduğu bir yıldız olarak kabul edilir. Büyük Ayı takım yıldızı, Dünya üzerindeki gözlemciler için oldukça tanınabilir ve kolayca gözlemlenebilir.
Kuzey Yarımküre'de bulunan gözlemciler için en iyi şekilde görülebilir. Bu takım yıldızı, Dünya'nın kuzey enlemlerinde yer alan herhangi bir noktadan gözlenebilir. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında gözlemi daha uygun hale gelir. Büyük Ayı, kuzeybatı yönünde gökyüzünde bulunur. Gözlem yapmak için açık bir gökyüzü ve minimum ışık kirliliği olan bir yer tercih edilmelidir. Büyük Ayı'nın en tanınabilir özelliği, sapı ve gövdesini oluşturan 7 parlak yıldızdır. Büyük Ayı'nın sapını oluşturan 3 parlak yıldız, Dubhe, Merak ve Pekte olarak adlandırılır ve sapın daha geniş kısmını temsil eder. Sapın altında yer alan 4 yıldız ise Megrez, Aliot, Mizar ve Benetnas olarak bilinir ve gövde kısmını oluşturur. Büyük Ayı takım yıldızının sapını takip ettiğinizde, gökyüzünde daha soluk yıldızlardan oluşan bir kuyruk kısmı da bulunur. Bu soluk yıldızlar, takım yıldızın tamamlanmasını sağlar. Büyük Ayı, çıplak gözle kolayca görülebilen bir takım yıldızdır. Ancak, daha detaylı incelemeler ve yıldızların özelliklerini gözlemlemek için dürbün veya teleskop kullanmak da mümkündür. Büyük Ayı takım yıldızı, çeşitli meteor yağmurlarının kaynaklarından biri olarak bilinir. Meteor yağmurları, Dünya'nın atmosferine giren meteoroidlerin neden olduğu parlak ışıkların gözlemlendiği olaylardır. Her yıl, Ağustos ayının ortasında gerçekleşen Perseid meteor yağmuru, Büyük Ayı takım yıldızının yakınında görülebilir. Perseidler, Swift Turtle kuyruklu yıldızının, Dünya'nın yörüngesini kestiği noktada oluşur. Her yıl, Ağustos ayının 9 ila 14'ü arasında en yoğun dönemlerini yaşarlar. Bu meteor yağmurunun adı, gökyüzünde kaynak olarak seçilen bir nokta olan Perseus takım yıldızından gelir. Hızlı ve parlak meteorlara sahip olmalarıyla bilinirler. Bu nedenle, gözlemciler için oldukça etkileyici bir gösteri sunarlar. Gökyüzünde ışık hızında hareket eden meteorlar, yanarak atmosferimize girerken parlak bir iz bırakır. Perseid meteor yağmuru, gece yarısı ve sabah saatlerinde en iyi şekilde gözlemlenebilir. Gözlem yaparken, karanlık bir bölgede olmak ve minimum ışık kirliliği olan bir gökyüzü seçmek önemlidir. Ayrıca, gökyüzünün açık ve bulutsuz olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Her yıl, binlerce meteoru, saatte 60 ila 100 kilometre arasında bir hızla gözlemlemenize olanak sağlayabilir. Bazı yıllarda, daha yoğun meteor geçişlerine tanık olabilirsiniz, ancak bunlar yıl boyunca değişkenlik gösterebilir. Perseid meteor yağmuru, gökyüzü gözlemcileri ve fotoğrafçılar için büyük bir ilgi odağıdır. Gözlem yaparken, teleskop kullanmanıza gerek yoktur. Çıplak gözle veya dürbünle izlenebilirler. Uzun pozlama fotoğrafları çekerek, bu muhteşem olayın anılarını kaydedebilirsiniz. Bir diğeri ise, Leonid meteor yağmurudur. Leonid meteor yağmuru, her yıl, Kasım ayının ortasında gözlemlenen ve etkileyici meteor geçişlerine sahip olan bir meteor yağmuru olarak bilinir. Büyük Ayı takım yıldızının yakınından kaynaklanan bu meteor yağmuru, gökyüzünde muhteşem bir gösteri sunar. Leonidler, Tempel Turtle kuyruklu yıldızının, Dünya'nın yörüngesini kestiği noktada oluşur. Her yıl, Kasım ayının 15 ila 20'si arasında en yoğun dönemlerini yaşarlar. Bu meteor yağmurunun adı, gökyüzünde kaynak olarak seçilen bir nokta olan Leo takım yıldızından gelir. Leonidler, hızlı ve parlak meteorlara sahip olmalarıyla ünlüdür. Gözlemciler, saatte 10-15 kadar meteor görebilir, ancak bazı yıllarda daha yoğun geçişlere tanık olabilirler. En dikkat çekici özelliği, bazen ateş topu olarak adlandırılan çok parlak meteorlar üretebilmeleridir. Leonid meteor yağmuru, genellikle gece yarısından sabah saatlerine kadar en iyi şekilde gözlemlenebilir. Gözlem yaparken, karanlık bir bölgede olmak ve minimum ışık kirliliği olan bir gökyüzü seçmek önemlidir. Bulutsuz ve açık bir gökyüzü, gözlem yapmanızı kolaylaştıracaktır. Leonidler, Dünya'nın atmosferine giren meteoroidlerin neden olduğu parlak izlerin yanı sıra, zaman zaman ateş topu olarak adlandırılan büyük patlamalarla da dikkat çekebilir. Bu patlamalar nadir olmasına rağmen oldukça etkileyici olabilir. Teleskop kullanmanıza gerek olmayan bir gök olayıdır.
çıplak gözle veya dürbünle rahatlıkla izlenebilir. Uzun pozlama fotoğrafları çekmek isterseniz, sabit bir konumda olmanız ve uzun pozlama süreleri kullanmanız tavsiye edilir. Leonid meteor yağmuru, gökyüzü gözlemcileri için heyecan verici bir deneyim sunar. Her yıl farklı bir yoğunluk ve aktivite seviyesine sahip olabilir, bu nedenle güncel tahminleri takip etmek önemlidir. Büyük Ayı takımyıldızı, gökyüzünde birçok derin gökyüzü nesnesine ev sahipliği yapar. Derin gökyüzü nesneleri, çıplak gözle veya teleskopla gözlem yapılabilen uzak galaksiler, yıldız kümeleri, bulutsular ve diğer gök cisimleridir. Büyük Ayı'nın yakınında yer alan Bode galaksisi, çıplak gözle dahi görülebilen, parlak bir spiral galaksidir. Aslında, Bode galaksisi olarak bilinen nesne bir galaksi değil, ancak bir yıldız kümeleri topluluğudur. Bode galaksisi, 1774 yılında Johann Elert Bode tarafından keşfedildi. Daha sonra, Charles Messier tarafından M81 olarak kataloglandı. M81, Büyük Ayı takımyıldızında yaklaşık 11,8 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan bir sarmal galaksi olarak bilinir. Yaklaşık 90.000 ışık yılı çapında olan bu gökada, Samanyolu galaksisine benzer şekilde disk ve merkez çubuk yapısına sahiptir. M81, yoğun yıldız oluşum bölgeleri, gaz ve toz bulutları, açık yıldız kümeleri ve küresel yıldız kümeleri gibi birçok ilginç gökbilimsel fenomen içerir. M81, yakın komşusu M82 ile birlikte ARC 337 olarak bilinen bir etkileşimli galaksi çifti oluşturur. Bu galaksi çifti, birbirlerinin etkisiyle birçok ilginç gökbilimsel özellikler gösterir. Özellikle, M82, süpernova patlamaları gibi şiddetli olaylarla tanınır. Cigar galaksisi veya M82, Büyük Ayı takımyıldızı yakınında bulunan etkileyici bir gökadadır. Cigar galaksisi, yaklaşık 12 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alan bir sarmal galaksidir. Büyük Ayı takımyıldızının yakınındaki en parlak ve dikkat çekici gökadalar arasındadır. Galaksi, uzun ve ince bir yapıya sahip olması nedeniyle cigar veya sigara olarak adlandırılır. M82 galaksisi, yoğun yıldız oluşum bölgeleri, gaz ve toz bulutları ile bilinen bir aktif galaksidir. Yıldız oluşumu, galaksinin merkezinde ve disk boyunca hızla devam eder. Bu yoğun yıldız oluşumu, galaksinin parlak ve renkli bir görüntüsüne neden olur. Cigar galaksisi, ayrıca süpernova patlamalarıyla da tanınır. Bu patlamalar, galaksi içindeki yoğun yıldızlar tarafından meydana gelir. Ortama, muazzam miktarda enerji açığa çıkar. Bu patlamalar, galaksinin çevresindeki gaz ve toz bulutlarının sıçrama dalgalarıyla şekillenmesine ve parlaklık artışına neden olabilir. Cigar galaksisi, amatör gözlemciler için de ilginç bir hedeftir. Teleskoplarla gözlem yapıldığında, galaksi içindeki yıldız oluşum bölgeleri, toz şeritleri ve patlamaların etkisiyle oluşan renkli yapılara sahip ayrıntılar gözlemlenebilir. Yüksek çözünürlüklü görüntülerde, galaksinin etkileyici ve dinamik görüntüsü daha iyi anlaşılabilir. Bir diğeri ise NGC 3079'dur. NGC 3079, Büyük Ayı takımyıldızında gözlemlenebilen bir gökadadır. Büyük Ayı'nın yakınında, Sap bölgesinde yer alır ve sarmal gökadalar arasında dikkat çekici bir örnektir. NGC 3079, yaklaşık 50 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan bir sarmal galaksidir. Galaksinin, özellikle merkezinde yoğun bir toz diski ve aktif bir çekirdek bölgesi bulunur. Bu toz diski, galaksinin etrafında dolanan gaz ve toz bulutlarının izlerini gözlemlemek için bir fırsat sunar. Galaksinin etkin çekirdeği, büyük bir süperkütleli kara deliğin varlığına işaret eder. NGC 3079, yaklaşık 50 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan bir sarmal galaksidir. Galaksinin, özellikle merkezinde yoğun bir toz diski ve aktif bir çekirdek bölgesi bulunur. Bu toz diski, galaksinin etrafında dolanan gaz ve toz bulutlarının izlerini gözlemlemek için bir fırsat sunar. Galaksinin etkin çekirdeği, büyük bir süperkütleli kara deliğin varlığına işaret eder.
Gözlemciler, NGC 3079U teleskoplarla gözlemlediğinde, galaksinin sarmal kollarını, toz şeritlerini ve yıldız oluşum bölgelerini gözlemleyebilirler. Ayrıca, galaksinin merkezindeki aktif çekirdek bölgesini ve çevresindeki etkileri inceleyebilirler. Bunun dışında, M108 adlı bölge dikkat çekmektedir. M108, Büyük Ayı takımyıldızının yakınında bulunan bir gökada olan, Büyük Ayı çarkı olarak da bilinir. M108, Messier kataloğunda M108 olarak listelenmiştir. Yaklaşık 46 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan bir sarmal gökadadır. Büyük Ayı'nın sap bölgesinde yer alır. Galaksi, uzun ve ince bir yapıya sahip olması nedeniyle Büyük Ayı çarkı olarak adlandırılır. Disk şeklindeki galaksi, yoğun yıldız oluşum bölgeleri, toz şeritleri ve gaz bulutlarıyla karakterizedir. M108, teleskopla gözlem yapıldığında, galaksinin spiral kollarını, toz şeritlerini ve yıldız oluşum bölgelerini daha iyi gözlemleme imkanı sunar. Teleskopla ayrıntılı gözlemler yapıldığında, galaksinin parlak çekirdeği ve çevresindeki yapılarda da ayrıntılar gözlemlenebilir. M108, amatör gökbilimciler için ilginç bir hedef olabilir. Ancak, gözlem sırasında karanlık bir gökyüzü, uygun bir teleskop ve uygun büyütme ile daha ayrıntılı gözlem yapmak mümkündür. Bunların yanı sıra, bulutsular da dikkat çekmektedir. Baykuş bulutsusu veya M97, Büyük Ayı takımyıldızında yer alan ünlü bir gezegenimsi bulutsudur. Baykuş bulutsusu, Büyük Ayı'nın gövdesi bölgesinde yer alır ve popüler bir gökbilim gözlem hedefidir. Yaklaşık 2600 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir gezegenimsi bulutsudur. Gezegenimsi bulutsular, yaşamlarını sonlandıran orta büyüklükteki yıldızların dış katmanlarının uzaya püskürtülmesiyle oluşurlar. Bu dış katmanlar, yıldızın merkezinde kalan, çekirdeği çevreleyen yoğun gaz ve toz bulutlarıdır. Baykuş bulutsusu, ismini büyüleyici görüntüsünden alır. Merkezde yer alan yıldızın çevresindeki gaz ve toz, gözlemcilerin bir baykuşun yüz ifadesini andıran şekiller görmelerine olanak sağlar. Bu benzersiz görüntü, gözlemcilerin ilgisini çeker ve bulutsuyu tanınabilir kılar. Amatör gökbilimciler tarafından kolayca gözlemlenebilir. Orta büyüklükte bir teleskop kullanıldığında, bulutsunun şekli ve detayları daha iyi görülebilir. Büyük Ayı takımyıldızının gövde bölgesindeki parlak yıldızlar arasında yer aldığından, gözlem yapmak için uygun bir konumdadır. Büyük Ayı takımyıldızı içerisinde yer alan Baykuş bulutsusu, göz alıcı bir gezegenimsi bulutsu olup, gözlemcilerin dikkatini çeken benzersiz bir görüntüye sahiptir. Fırıldak Gökadası veya M101, Büyük Ayı takımyıldızı yönünde bulunan bir diğer gökadadır. Yaklaşık 21 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alır ve yaklaşık olarak 170 bin ışık yılı genişliğindedir. Fırıldak Gökadası, yüzey parlaklığı bakımından gökyüzündeki en parlak gökadalar arasında yer alır ve amatör gökbilimciler tarafından da rahatlıkla gözlemlenebilir. Fırıldak Gökadası, 1781 yılında Fransız gökbilimci Pierre Méchain tarafından keşfedilmiştir. Aynı yıl içinde Charles Messier tarafından kataloğuna eklenmiştir. Gökada, ismini sarmal kollarındaki parlak mavi yıldız kümeleri ve gökada diskine dik olarak yerleşmiş toz şeritleri nedeniyle almıştır. Fırıldak Gökadası, aynı zamanda Büyük Ayı takımyıldızı yönünde yer alan bir grup gökada olan M101 grubunun da en parlak üyesidir. Bu grupta yer alan diğer gökadalar arasında NGC 5474 ve NGC 5477 gibi irili ufaklı birçok gökada bulunmaktadır. Fırıldak Gökadası, amatör gökbilimciler için popüler bir gözlem nesnesidir. Ancak gökadadaki detayların net bir şekilde görülebilmesi için teleskopların kullanılması gerekmektedir. Başka bir oluşum Messier 40 veya M40, Büyük Ayı takımyıldızında gözlemlenebilen bir çift yıldızdır. Ancak, ilginç bir şekilde, Messier 40 aslında Charles Messier tarafından kataloğuna eklenen bir hata olarak kabul edilir. Messier, 1764 yılında gözlem yaparken, yanlışlıkla M40'ı gözlem listesine eklemiş ve bir çift yıldız olduğunu fark etmemiştir. M40, gerçekten Büyük Ayı takımyıldızı içinde yer alan iki yıldızdan oluşan bir optik çifttir. Bu çiftin bileşenleri, Bineke 4 ve 5 olarak da bilinir.
Vineke 4, beyaz bir ana dizge yıldızı iken, Vineke 5 daha soluk ve daha küçük bir yıldızdır. Bu iki yıldız, yaklaşık olarak 500 ışık yılı uzaklıkta bulunur ve gökyüzünde yakın bir görüntü oluştururlar. M40, astronomlar tarafından genellikle gözlemsel bir ilgi noktası olarak kabul edilir. İlk bakışta sadece bir nokta gibi görünse de, teleskopla incelendiğinde ilginç bir çift yıldız görüntüsü ortaya çıkar. Messier 40, astronomi meraklıları ve amatör gökbilimciler tarafından gözlemlenmeye ve incelemeye değer bir hedef olarak görülür. Bunların yanı sıra, bir cüce galakside Büyük Ayı takım yıldızı etrafında gözlemlenebilir. Ay Zwicky 18, Büyük Ayı takım yıldızı bölgesinde bulunan bir cüce galaksidir. Amerikalı astronom Fritz Zwicky tarafından 1938 yılında keşfedilmiştir. Uzak bir galaksi olarak bilinir ve uzayda görece yakın bir konumda yer almamaktadır. Ay Zwicky 18, özellikle genç yıldız oluşumları ve düşük metal içeriği ile dikkat çeker. Metal içeriği, bir galakside bulunan ağır elementlerin miktarını ifade eder. Diğer galaksilere kıyasla oldukça düşük metal içeriğine sahiptir, bu da onu daha genç bir galaksi olarak gösterir. Düşük kütleye sahip bir galaksi olarak kabul edilir ve içerdiği genç yıldızlarla ilgi çekicidir. Bu genç yıldızlar, galaksi içindeki gaz ve toz bulutlarının çökmesiyle oluşmuştur. Ay Zwicky 18, galaksi evrimi üzerindeki araştırmalar için önemli bir hedef olmuş ve uzun süre astronomlar tarafından incelenmiştir. Büyük Ayı takım yıldızı bölgesinde bulunan Ay Zwicky 18, gözlem amaçlı kullanılan teleskoplarla incelenebilir. Galaksi, uzay teleskopları ve büyük yertabanlı teleskoplar gibi yüksek çözünürlüklü ve duyarlı gözlem araçlarıyla gözlemlenebilir. Bu gökada, galaksi evrimi, yıldız oluşumu ve kozmik yapılar hakkında bilgiler sağlamak için astronomlar tarafından araştırılmaktadır. Bir diğeri galaksi olan NGC 2841, Büyük Ayı takım yıldızında gözlemlenebilen bir sarmal galaksidir. Bu galaksi, çıplak gözle görülebilen parlaklıkta olmasa da amatör teleskoplarla gözlemlenebilir. NGC 2841, çarpıcı bir şekilde, belirgin bir merkeze ve geniş kollara sahip bir sarmal yapıya sahiptir. Genç yıldızların bulunduğu mavi renkli kolları ve yaşlı yıldızlardan oluşan sarımsı merkezi dikkat çeker. Ayrıca, galaksi içinde tozlu bölgeler ve yıldız oluşumu bölgeleri de gözlemlenebilir. Galaksinin uzaklığı yaklaşık olarak 46 milyon ışık yılıdır. Bu uzaklık, NGC 2841'i gözlemlemek için teleskopların daha yüksek çözünürlüğe sahip olmasını gerektirir. Galaksi, spiral kolları ve çeşitli detaylarıyla gökbilimcilerin incelemesi için ilginç bir hedef haline gelmiştir. NGC 2841, galaksi evrimi ve yapısı hakkında önemli bilgiler sağlayan bir objedir. Yıldız oluşumu, galaksi içindeki gaz ve toz bulutlarının çökmesi ve yeni yıldızların oluşmasıyla ilgili süreçleri anlamak için incelenir. Büyük Ayı takım yıldızı, NGC 2841 gibi pek çok ilginç galaksiyi içeren geniş bir bölgedir. Gökbilimciler, Büyük Ayı'daki galaksileri araştırmak ve daha fazla bilgi elde etmek için farklı gözlem teknikleri ve teleskoplar kullanmaktadır. Başka önemli bir galaksi olan NGC 4258 veya Messier 106, Büyük Ayı takım yıldızında bulunan bir sarmal galaksidir. Büyük Ayı'nın güneydoğu bölgesinde yer almaktadır. NGC 4258, etkileyici bir sarmal yapıya sahiptir. Belirgin bir merkezi bulunur ve dışarı doğru uzanan kolları vardır. Galaksi, aktif bir çekirdeğe ve su megamaser kaynaklarına sahiptir. Su megamaserler, galaksi içindeki yoğun gaz ve toz bulutlarının etkileşimi sonucu ortaya çıkan güçlü radyo emisyonlarıdır. NGC 4258, ilginç ve önemli bir araştırma hedefi haline getirmiştir. NGC 4258 gökadasının uzaklığı yaklaşık olarak 23 milyon ışık yılıdır. Bu nedenle detaylı gözlemler için daha yüksek çözünürlüklü teleskoplar gerekmektedir. Galaksi, yıldız oluşumu bölgeleri, gaz bulutları ve toz şeritleri gibi çeşitli yapılarıyla gözlemlenebilir.
Büyük Ayı Takımyıldızı, NGC 4258 gibi pek çok farklı galaksiyi içeren geniş bir bölgedir. Gökbilimciler, bu bölgedeki galaksilerin yapılarını, evrimlerini ve çeşitli özelliklerini anlamak için gözlem yapmaktadır. Uzay tabanlı teleskoplar ve büyük yer tabanlı teleskoplar, NGC 4258 gibi uzak ve detaylı gözlemler için kullanılan önemli araçlardır. Diğer bir önemli galaksi olan NGC 4490, Büyük Ayı Takımyıldızı bölgesinde yer alan bir çift galaksidir. Büyük Ayı'nın batı bölgesinde, Büyük Ayı'nın kuyruk kısmı olarak adlandırılan bölgede bulunur. NGC 4490 aynı zamanda Kalp Galaksisi veya Satürn Galaksisi olarak da bilinir. NGC 4490, etkileşim halindeki sarmal galaksilerden oluşan bir çift galaksi sistemidir. Bu galaksi çifti, yerçekimi etkileşimleri nedeniyle şekilleri bozulmuş ve değişmiştir. Büyük Ayı Takımyıldızı bölgesinde çift galaksiler oldukça yaygındır ve NGC 4490 bu tür etkileşimlerin bir örneğidir. NGC 4490, iki galaksinin değişimli kolları ve yıldız oluşumu bölgeleriyle dikkat çekicidir. Etkileşimleri, gaz ve toz bulutlarının sıkışmasına, yıldız oluşumuna ve süpernova patlamalarına neden olur. Galaksinin şekli ve yapısı, etkileşimlerin sonucunda şekillenmiştir. Bu galaksi, amatör teleskoplarla gözlemlenebilir, ancak ayrıntıları görmek için daha büyük çaplı teleskoplar gerekebilir. Büyük Ayı Takımyıldızı bölgesindeki diğer galaksiler gibi NGC 4490'da, galaksi evrimi, etkileşimler ve yıldız oluşumu gibi astronomik süreçlerin araştırılmasında önemli bir hedeftir. Profesyonel gökbilimciler, Büyük Ayı Takımyıldızı'nda gözlemlenebilen NGC 4490 gibi çift galaksileri incelemek için yer tabanlı ve uzay tabanlı teleskoplar kullanmaktadır. Bu gözlemler, galaksi etkileşimlerinin doğasını ve evrimini anlamak için önemli bilgiler sağlamaktadır. Büyük Ayı kuyruğu bulutsusu, Büyük Ayı Takımyıldızı'nın kuyruk kısmında yer alan bir bulutsudur. Bilimsel olarak IC 361 olarak adlandırılır. Bu bulutsu, yıldız oluşumu bölgeleri ve gaz bulutları içeren bir H2 bölgesidir. Büyük Ayı kuyruğu bulutsusu, etkileyici bir görünüme sahiptir. Parlak ve yoğun gaz bulutlarından oluşur. Bu gaz bulutları, büyük miktarda hidrojen gazı içerir. Yoğun gaz, yıldız oluşumu sürecinde aktif rol oynar. Yıldızlar, bu gaz bulutlarının içinde doğar. Büyük Ayı kuyruğu bulutsusunda aktif yıldız oluşumu bölgeleri bulunur. Genç ve parlak yıldızlar, bulutsudaki gaz ve tozla etkileşime girerek çevrelerindeki malzemeyi temizlerler. Bu süreçte enerji açığa çıkar ve bulutsunun parlak görünmesine neden olur. Büyük Ayı kuyruğu bulutsusu, amatör gökbilimciler için gözlemlenebilir bir hedef olabilir. Ancak daha büyük çaplı amatör teleskoplar veya uzmanlık gerektiren ekipmanlar kullanmak gerekebilir. Büyük Ayı Takımyıldızı bölgesinde bulunan diğer nebulalar gibi, Büyük Ayı kuyruğu bulutsusu da, evrenin yapılanması, yıldız oluşumu süreçleri ve galaksi evrimi hakkında önemli bilgiler sağlar. Büyük Ayı'nın Pinokyo burun bulutsusu, Büyük Ayı Takımyıldızı'nın baş kısmında yer alan bir bulutsudur. Bilimsel olarak IC 2162 olarak adlandırılır. Bu bulutsu, uzun ve kıvrımlı bir yapıya sahip olduğu için Pinokyo burun bulutsusu olarak adlandırılmıştır. Pinokyo burun bulutsusu, bir yıldız oluşumu bölgesidir. İçerisinde genç ve parlak yıldızlar yer alır. Bu yıldızlar, yoğun gaz ve toz bulutlarından doğarlar ve bulutsunun içindeki malzemeyi etkileyerek şekillerini değiştirirler. Bulutsunun uzun ve kıvrımlı yapısı, bu yıldız oluşumu sürecinden kaynaklanır. Bulutsu içerisindeki gaz ve toz bulutları, yıldızların etkisiyle yoğunlaşabilir ve yerçekimi etkisiyle çökerek yeni yıldızları oluşturabilir. Ayrıca, yoğunlaşma ve çökme süreçlerinde enerji açığa çıkar ve bu da bulutsunun parlak görünmesini sağlar. Pinokyo burun bulutsusu, amatör gökbilimciler için gözlemlenebilir bir hedef olabilir. Ancak daha büyük çaplı amatör teleskoplar veya uzmanlık gerektiren ekipmanlar kullanmak gerekebilir. Bu bulutsunun incelenmesi, yıldız oluşumu süreçleri, gaz bulutlarının evrimi ve galaksi oluşumu hakkında daha fazla bilgi sağlar.
Aynı zamanda, bu tür bulut suların, genç yıldızların varlığını ve galaksi içindeki dinamik süreçleri gösterdiği önemli bir örnektir. NGC 3877, Büyük Ayı Takımyıldızı bölgesinde bulunan bir sarmal galaksidir. Astronomik kataloglarda NGC 3877 olarak adlandırılır. Bu galaksi, Büyük Ayı'nın kuzey bölgesinde yer alır. NGC 3877, genellikle Kılıç Balığı Galaksisi olarak da bilinir. Bu ismi, galaksinin şekli ve uzantıları nedeniyle alır. Galaksi, sarmal bir yapıya sahiptir ve çekirdek bölgesinden uzanan kolları vardır. Galaksinin kolları, yoğun yıldız oluşumu bölgeleri, gaz bulutları ve toz şeritleri içerir. NGC 3877'nin içindeki yıldızlar, mavi ve genç yıldızlardan oluşan yıldız kümeleri halinde görülür. Bu genç yıldızlar, galaksi içerisindeki gaz ve toz bulutlarının çökmesi ve yıldız oluşumunu başlatmasıyla oluşur. Galaksi içerisindeki yıldız oluşumu bölgeleri, enerjik süreçlerle ışık yayarak parlaklığını artırır. NGC 3877, amatör gökbilimciler tarafından gözlemlenebilen bir galaksidir. Orta büyüklükte bir teleskopla kolaylıkla görülebilir. Büyük Ayı Takımyıldızı bölgesindeki diğer galaksiler gibi, NGC 3877 de evrenin yapılanması, galaksi evrimi ve yıldız oluşumu süreçleri hakkında önemli bilgiler sağlar. Profesyonel gökbilimciler, bu tür galaksileri inceleyerek, evrenin evrimini ve içerisindeki dinamik süreçleri daha iyi anlamaya çalışırlar. Astronomlar, büyük teleskoplar, spektroflar ve diğer gözlem ekipmanlarını kullanarak Büyük Ayı Takımyıldızı'nı gözlemleyebilirler. Bu gözlemler, uzun pozlamalar ve özel filtreler kullanarak gerçekleştirilebilir. Ayrıca, uydu tabanlı teleskoplar ve uzay gözlem araçları da Büyük Ayı Takımyıldızı'nı gözlemlemek için kullanılabilir. Hubble Uzay Teleskobu, Büyük Ayı Takımyıldızı da dahil olmak üzere birçok gök cismini incelemek için kullanılan güçlü bir araçtır. Hubble, Dünya'nın atmosferinin dışında, yörüngede bulunur ve atmosferin engellerinden kaynaklanan bozulmaları ortadan kaldırarak, net ve ayrıntılı gözlemler yapabilme avantajına sahiptir. Büyük Ayı Takımyıldızı, Hubble Uzay Teleskobu tarafından birçok farklı amaçla gözlemlenmiştir. Hubble'ın keskin görüntüleme yeteneği, takımyıldızdaki yıldızların detaylı görüntülerinin çekilmesine olanak sağlamıştır. Yıldızların yüzey özelliklerini, hareketlerini ve çevrelerindeki etkileşimleri incelemek için Hubble kullanılmıştır. Büyük Ayı Takımyıldızı içindeki derin gökyüzü nesneleri de Hubble tarafından incelenmiştir. Galaksiler, yıldız kümeleri, gezegenimsi bulutsular ve diğer uzak gök cisimleri, Hubble'ın yüksek çözünürlüklü kameraları ve spektrografik araçlarıyla ayrıntılı olarak görüntülenmiştir. Bu gözlemler, evrenin yapıları, galaksi oluşumu, yıldızların evrimi ve kozmik olaylar hakkında önemli bilgiler sağlamıştır. Gelecekte, yaklaşık 50.000 ila 100.000 yıl sonra, Büyük Ayı Takımyıldızı'nın şeklinde daha belirgin değişiklikler gözlenebilir. Yıldızların kendi hareketleri ve galaksi etkileşimleri takımyıldızın bütünlüğünü etkileyebilir. Ancak bu değişiklikler gözlemlemek için çok uzun zaman dilimleri gerektirecektir. Öte yandan, Büyük Ayı Takımyıldızı içindeki yıldızlar kendi evrim süreçlerini geçirecek ve bazı yıldızlar ömürlerini tamamladıktan sonra süpernova olarak patlayacaklar. Bu durum, takımyıldızın bileşimini ve görünümünü etkileyebilir. Büyük Ayı Takımyıldızı, gökyüzünde yıl boyunca gözlemlenebilir. Ancak, en iyi gözlem şartları ve en belirgin görünümü için bazı zamanlar tercih edilebilir. 2023 yılında, Mart, Nisan ve Mayıs ayları, Büyük Ayı Takımyıldızı'nın gözlemi için ideal zamanlardır. Bu dönemde, akşam saatlerinde, batı yönünde yükselir ve gece boyunca gökyüzünün üzerinde hareket eder. Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları da Büyük Ayı'nın gözlemini yapmak için uygun zamanlardır. Bu dönemde Büyük Ayı daha yüksek bir konumda yer alır ve gece boyunca gökyüzünde daha uzun süre görülebilir. Eylül, Ekim ve Kasım aylarında da Büyük Ayı Takımyıldızı'nı gözlemlemek mümkündür. Bu dönemde akşam saatlerinde doğu yönünde yükselir ve gece boyunca gökyüzünde ilerler.
Aralık, Ocak ve Şubat ayları da Büyükayı takımyıldızı gözlemi yapmak için uygun bir zaman dilimidir. Bu dönemde gece boyunca doğu yönünde yer alır ve yüksek bir konumda gözlemlenebilir. Daha fazlası için Bilim Peşinde'ye abone olmayı unutmayınız.